Arkadaşlar teknik analizde en önemli olan ama hakkıyla önemi kendisine verilmeyen bir husus var. O da destek ve direncin doğru yerden geçirilmesidir. Siz teknik analizi çok iyi biliyor olabilirsiniz. Ama destek direnci çizerken eğer acelecilik edip yeteri kadar itina sarf etmeden çiziyorsanız, üstünkörü, gelişi güzel destek dirençleri çiziyorsanız, vardığınız kararlar doğru olmayacaktır. Bunun tam tersi de doğrudur. Teknik analizde destek dirençleri çizerken çok doğru yerden geçiriyorsanız ama teknik analizi yeteri kadar bilmiyorsanız gene varacağınız kararlar doğru olmayacaktır. Doğru karara varmak demek para kazanmak demektir. Teknik analizi kullanarak para kazanmak için hem teknik analizi iyi bilmelisiniz hem de destek direnç çizerken gerekli özeni gösterip doğru yeri bulmaya gayret sarf etmelisiniz. Teknik analizde doğru analiz yapabilmek için bilginin sindirilmesi lazım. Bunun için de arkadaşlar bir konunun 5 defa tekrar edilmesi gerekli. İlk 4'ü bir hafta içinde, 5.'si bir ay içinde ki bilgi uzun vadeli belleğe aktarılabilsin. Bu işin kolay tarafı. İşin zor tarafı düzenli olarak, sürekli olarak grafik çizmek, destek direncin doğru yerini bulmak için zaman harcamak. Bir direnç 16 liradan geçiyor ise ve siz bu direnci arkadaşlar 15 liraya koyarsanız, bu dirence yaklaşırken 15 liranın üzerine çıktığında direnç kırıldı diyeceksiniz. Alım yapacaksınız. Fakat daha dirence yeni yaklaşıyor. Ve büyük ihtimalle siz aldıktan sonra da düşmeye başlayacaktır. Stop olacaksınız. İşte bu kadar basit. Doğru direncin, desteğin önemi bu kadar basit arkadaşlar. Veya tam tersi. Bir destek 8 liradan geçiyor. Siz bu desteği 9 liraya koyarsanız 9 liranın altına indiğinde desteğe yaklaşırken siz destek kırıldı diye stop loss olacaksınız. Halbuki desteğe yeni yaklaşıyor. Destek ve direncin doğru yerden geçirilmesi için arkadaşlar çok pratik, çok uygulama gerekir. Çok pratikten, çok uygulamadan ne kastediyorum? Bir boks yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bulunduğunuz, yaşadığınız şehirde şehir seçmelerine katılmak istiyorsanız en az bence bir 80-100 bin yumruk atmanız lazım. Eğer bölge seçmelerine katılacak seviyeye gelmek istiyorsanız atmanız gereken yumruk sayısı belki de milyona yaklaşacak. Olimpiyatlara katılmak için, dünya şampiyonu olmak için atmanız gereken yumruk sayısı 5-10 milyonu bulacak. Grafik de aynı arkadaşlar. Ne kadar çok tekrar o kadar pratik hale gelir. Bakar bakmaz doğru yeri o zaman görme melekesine kavuşursunuz. Ama sürekli olarak, düzenli olarak her gün 10 tane, 15 tane grafik çizmek lazım. Bıkmadan, usanmadan. Ki grafiği hızlı ve doğru bir şekilde çizebilirsiniz. Destek direnci doğru yerden geçirebilirsiniz. Arkadaşlar peki grafikler TL bazlı mı olmalı yoksa dolar bazlı veya döviz sepeti bazlı mı olmalı? Tartışmasız bir şekilde mümkünse döviz sepeti bazlı, mümkün değilse dolar bazlı olmalı. Neden? Hemen bakın bir grafik üzerinde hemen izah edeyim. Grafiğimiz Koç Holding arkadaşlar. 17 Mart 2021 ve 23,5 lira seviyesinde. Ve gördüğünüz gibi Koç Holding ondan sonra 60 liraya kadar yükselmiş. Ve ne diyoruz? Buraya yükseliş trendi diyoruz. Ve diyoruz ki Koç Holding 2020'den beri sürekli bir yükseliş trendi içinde.
Şimdi de döviz sepeti bazlı grafiğe bakalım. Buradaki 17 Mart 2021'in 23 lira 50 kuruşta olduğunu unutmadan. Bakın arkadaşlar, işte şurası ve Koç Holding'in 23,5 lira olduğu yer. Esasında bizim direnç seviyemiz, yatay hareket bandımızın direnci. Koç Holding esasında o zamandan çok yakınlara kadar yatay hareket etti. Bakın şu yatay hareket bandının içinde kaldı. Ve biz 2.83'ün üzerine çıkmayla, burayı kırmayla yükseliş trendine yeni giriyoruz. Yoksa yıllardan beri, aylardan beri bu direnç kırılmış durumda değil. Yeni kırıldı arkadaşlar, bakın. TL bazlı grafikle en fazla arkadaşlar 1-2 hafta geriye bakarsınız. O da seanslık ve saatlik grafiklerde. Onun dışında TL bazlı grafiği açmayın bile. Enflasyon o seviyeye geldi ki TL bazlı grafik her baktığınızda sizi yanıltacaktır. Peki neden döviz sepeti bazlı grafik? Bakın arkadaşlar, ekranda haftalık euro dolar parite grafiği var. İlk çıktığında 0.85 seviyesi civarındaydı. Buradan yükselişle bakın arkadaşlar 1.60'a kadar gitti. Düşüş döndü 1.05, 1.25 bandında uzun süre yatay kaldı ve 1.05'i aşağı doğru kırdı. 0.96 seviyesine kadar gevşedi. Şu anda da 1 seviyesinde. Ama şu anda 1 seviyesinde olması bizim dolar bazlı analiz yapmamızı gerektirmiyor. Çünkü geçmişte pariteler farklıydı. Öyleyse bize en doğru birimi döviz sepeti verir. O da yarım euro ve yarım dolardan oluşur. Yapamıyorsanız dolar bazlı yapın. O da TL bazlıya göre tartışılmaz bir şekilde çok üstün ve doğrudur. Arkadaşlar, 15-20 yıllık veriye sahip bir grafikte en fazla 10 tane yatay destek ve direnç olmalı. Eğer böyle bir grafikte yatay destek ve direnç sayısı daha fazla ise bir yerde bir şeyleri yanlış yaptığınızı düşünün. Yatay destek ve dirençleri günlükten daha kısa periyotta eklemeyin. Haftalıkta grafiği açın, yatay destek dirençleri ekleyin, günlüğe geçin. Günlükte de eğer eksik kalan destek direnç olduğunu düşünüyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama günlükten daha kısa periyotta 4 saatlik veya saatlik grafiklerde destek direnç eklemeyin. Fiyat yükseliyor. Yükselirken sürekli düzeltmeler yapıyor. Buradaki her tepeden destek direnç geçirme alışkanlığınız varsa bu yanlıştır. Bundan vazgeçin. Ve burası güzel bir rehberdir. 15-20 yıllık veriye sahip bir grafikte yatay destek direnç sayısı 10'u geçmemeli arkadaşlar. 10'u geçiyorsa bir şeyler yanlıştır. 200 tane grafiğe baktım ve 200 grafiğin içinden 3-4 tanesinde 11-12 tane yatay destek direnç çıktı. Günlük grafikten daha kısa periyotta destek direnç eklemeyin. Eğer ekleyecekseniz, eklemek zorunda hissediyorsanız kendinizi mutlaka zayıf modda ekleyin ve asgari sayıda kalsın bu eklediğiniz. Yani 4 tane 5 tane değil, en fazla 1 tane 2 tane, daha fazla değil. Ve toplam destek direnç sayısı da onu geçmemesine özen gösterin. Zayıf destek dirençleri çizerken zemin rengini kullanabilirsiniz. Zemin renginin 1-2 ton açığı veya koyusu. Zemini siyah kullanıyorsanız açığı, zemini beyaz kullanıyorsanız 1-2 ton koyusu. Ve nokta nokta kesik çizgi olarak da çizebilirsiniz zayıf destek dirençleri. Ve arkadaşlar ne dedik? Destek direnç iyi çizilecek, nazari bilgi tam olacak. Bunlar
yerine oturduğu zaman teknik analizle para kazanmaya başlar mısınız? Hayır. Bir şey daha eksik. Onun da ismi disiplin veya yatırımcı psikolojisi. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı Yahoo gruplar çok meşhurdu arkadaşlar ve bir Yahoo grup kurdum. Sadece teknik analiz konusunda bilgi paylaşacağız. Grubun ismi T-D idi. T kare, T'nin karesi, yani temel ve teknik analizi kastediyor. D de disiplin. Dolayısıyla kendinizi arkadaşlar disipline etmelisiniz. Nasıl alınacak, nasıl satılacak, doğru yerde alım için sabırla beklemesini, doğru yerde satım için sabırla beklemesini bilmeniz lazım. Bu ille de 10 liradan aldım, hedef 15 lira. Yükseldi, 14,5 liraya geldi ve bu arada yeni bir başka hissede trend başlıyor. Bunu satmayıp bunu almamak demek değildir. Burada artık hedefe çok az yer kalmış. 14,5'da da satabilirsiniz ve buradaki kararınız doğruysa trendin yeni başladığı konusunda buradaki pozisyonu açabilirsiniz. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama sabretmek ve bu değerlendirmeyi de soğukkanlılıkla ve bilinçli bir şekilde yapabilmek büyük önem arz eder. Ve arkadaşlar özetlersek, 1. Doğru grafik çizeceğiz. Grafikteki destek dirençlerin yerlerinin doğru olması için gayret sarf edeceğiz, zaman harcayacağız. 2. Teknik analizi ve temel analizi iyi bileceğiz. Temel analizle hisseyi seçeceğiz. Teknik analizle uygun yerde alacağız, uygun yerde satacağız. Uygun şekilde stop loss'la tutmayı sürdüreceğiz. 3. Bütün bunlarla para kazanmak için kendimizi eğiteceğiz, disipline edeceğiz arkadaşlar. Bu şartlarda teknik analiz size güzel bir hobi olur, hatta geçim kaynağı haline bile gelebilir. Profesyonelleşmeniz şartıyla. Hadi gelin şimdi teknik analizde grafik nasıl çizilir konusunda biraz çalışma yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde grafik çizimine giriş ve fiyat oluşumu konularını inceleyeceğiz. Fiyat oluşumuyla başlayalım. Arkadaşlar, finansal piyasalarda bir meta vardır. Bir alıcı, bir de meta hisse senedi, kripto, kontrat, emtia, her şey olabilir. Tabii bunları bir araya getiren bir de bir borsa veya exchange, böyle bir ortam var veya VIOP gibi bir ortam var. İşin doğası gereği satıcı arkadaşlar malını en yukarıdan satmak isterken alıcı da en ucuz, en düşük fiyattan almak isteyecektir. Ve işlemler başlarken satıcı satış kotasyonunu, satmak istediği fiyatı girer. Alıcı da almak istediği alış kotasyonunu girer. Bu ikisinin arasında örneğimizde gördüğünüz gibi çok büyük farklar olabilir. Yakın da olabilir tabii. İkinci satıcı ve ikinci alıcı piyasaya geldiğinde, alıcılar ve satıcılar artmaya başladığında sabırsız olan emrini diğer tarafın emrine doğru yaklaştı ve gittikçe alıcılar, satıcılar artmaya başladıkça emirler birbirine daha fazla yaklaşır ve gördüğünüz gibi nihayet bir yerde buluşulur. Bir yerde buluşulduğunda el sıkışılır ve ilk işlem gerçekleşmiş olur. Buna bir anlamda açılış fiyatı denir. Arkadaşlar, gün içinde bu işlem gören fiyat yukarı aşağı dalgalanır ve görülen en düşük fiyat bizim teknik analizde low, en düşük D ile veya İngilizcesi L ile gösterdiğimiz burasıdır. En yüksek fiyatta high veya Y ile gösterdiğimiz yüksek fiyattır.
Tabii ki bir de demin açıkladığım ilk işlem açılış fiyatı, bir de son işlem kapanış fiyatı var. Dolayısıyla ne oldu bakın? Günlük fiyat 4 parçadan oluştu. En düşük, en yüksek, açılış ve kapanış fiyatı. Bunları bir grafikte gün boyunca olanları bu şekilde sergiledikten sonra arkadaşlar bar grafikte bunların gösterilmesi bakın şu şekildedir. En düşükle en yüksek arasında çizilen dikey bir çizgi ve ilk işlem için bu çizginin sol tarafında kısa bir çizgi ve son işlem için çizginin sağ tarafında bir yere paralel bir yatay kısa çizgi. Diğerlerini kaldırırsak bakın arkadaşlar budur. Açılış fiyatı, kapanış fiyatı en düşük ve en yüksek fiyatlar. Burası bar grafik. Bu da arkadaşlar mum grafik. Mum grafikte dikkat ederseniz en düşük aynı şekilde fitillerle gösteriliyor, en yüksek gibi. Açılış ve kapanışın arasına bir gövde çiziliyor. Eğer açılış aşağıda, kapanış yukarıdaysa, yani bu bir yükseliş günü ise gövdenin içi boştur. Ve gövdenin dışında kalan şu bölgeye üst gölge, kuyruk, fitil, şuraya da alt gölge, kuyruk, fitil denir. Ve arkadaşlar Türkçe ve İngilizcesi high, close, open, low, yüksek kapanış, açılış, düşük ve ilk harfleri teknik analiz programlarında yaygın olarak kullanılır. Bu bir yükseliş günüydü. Bir de biliyorsunuz düşüş günü olabilir. Yani açılış yukarıdan, kapanış aşağıdan. Bu durumda mumun gövdesi dolu olur. Dolayısıyla grafiğe bakar bakmaz o gün yükseliş mi düşüş mü olduğunu pat diye anlarız. Halbuki bar grafikte yükseliş mi düşüş gün mü olduğunu anlamak için o barın üzerine yoğunlaşmak gerekir. Ve gördüğünüz gibi burada da bir düşüş günü, gövdenin içi dolu, üst gölge, alt gölge, aynı şekilde bakın burası açılış, burası kapanış. İçi dolu olduğu zaman gövdenin üst tarafından ilk açılış oldu ve alt tarafından da kapanış oldu dememiz lazım. Arkadaşlar bir soru soralım. Bir metanın tahtasında kısaca bir düşünelim. Alıcılar güçlenirse ne değişir? Deminki örnekte bir alıcı, bir satıcı, iki alıcı, iki satıcı, üç alıcı, üç satıcı vardı. Bazen 30 alıcı, 3 satıcı olur. Tabii ki o zaman arkadaşlar doğal olarak fiyat yukarı doğru çıkar. Veya tam tersi satıcılar güçlenirse ne değişir? 30 satıcı, 3 tane alıcı varsa o zaman da fiyat otomatikman aşağı doğru düşer. Şimdi arkadaşlar grafik çizimine başlayalım. Ne kadar çok pratik yaparsanız grafik çizmeniz o kadar kolay ve o kadar doğru olur. Her grafik aynı zorlukta değildir. Bazıları çok kolay ve büyük bir doğruluk oranı ile çizilebilirken bazıları zaman alır. Zaman harcamanız lazım. Nereden geçecek? Destek, direnç hangisi daha doğru, hangisi daha güç? Arkadaşlar bir grafik çizerken yapacağımız ilk iş grafiği haftalığa almaktır. Haftalığı aldıktan sonra yapmamız gereken ana dalgaları belirlemektir arkadaşlar. Bakın burası bir ana dalga, burası bir ana dalga, ana dalga, ana dalga, ana dalga, ana dalga, burası da ana dalga, burası da ana dalga. Bu ana dalgaları belirlemek bizim grafik çizmemizi kolaylaştırır. Ve bakın ekranda gördüğünüz bölüm arkadaşlar yaklaşık 3 yılı kapsıyor. Ana dalgaları belirlemenin bize sağladığı avantaj trend dönüşüm noktalarını belirlememizi kolaylaştırır. Bak bu grafikte de arkadaşlar ana dalgaların başladığı ve bittiği noktalara
dönüşüm noktaları olarak şu beyaz elipsleri koydum. Hocam her grafiği çizerken bunları yapıyor musunuz? Hayır, bunları size anlatmam kolay olsun diye yapıyorum. Hatta bunların üzerine bakın bir de dalgaları da ekledim. Şimdi artık grafiğimizi çizmeye başlayalım. Normalde ya yukarıdan ya aşağıdan başlanır. İlk trend dönüşüm noktasından bir destek direnci geçirerek başlarız. Ondan sonra bunu diğerleri takip eder. Ve tamamını bitirdikten sonra arkadaşlar bu destek ve direnç noktalarının yerlerinde küçük düzeltmeler yaparız. Yukarı aşağı yerini düzeltiriz. Ve destek ve dirençleri güçlerine göre tasnif ederiz. Bakın mesela şuradaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı destek direnç diyelim. Bakın 3 numara en zayıfı bunların içinde. Neden? Çünkü resmen çalıştığı yer bir burası, bir de burası bakın. Çok az. Onun için bunu zayıflattım. Diğerlerini güçlendirdim. Bu destek direncin gücü konusunu işlerken neye göre sınıflandıracağınızı göreceksiniz. Grafikte tabi sadece yatay destek dirençleri yoktur. Yükseliş kanal desteği ve düşüş kanal dirençleri de vardır. Eski destek dirençleri, yükseliş kanal, düşüş kanal dirençlerini çizmeye ihtiyacımız pek olmaz arkadaşlar. Ama şurasını unutmayın, gene ileride anlatacağım. Bir grafikte eski bir destek direnç çizdiyseniz ve bu kırıldıysa bunu silmeyin. Bunu nokta nokta haline getirin ve zemin renginin 2-3 ton açığı koyusu olarak grafik üzerinde kalsın. Göreceksiniz bunlar ileride çalışacaklar arkadaşlar. Tabii ki sadece fiyat değil, bir de hacim var. İşlem hacmini grafiğin üzerine eklemek gerekir. Ve işlem hacminin üzerine de arkadaşlar işlem hacminin 20 periyotluk, 15 de olabilir, 10 da olabilir, basit hareketli ortalamasına eklemenizi öneriyorum. Çünkü fiyattaki gelişmeleri çok daha net görebilirsiniz. Ve işlem hacminin üzerine basit hareketli ortalamayla kendisinin ortalamasını ekledikten sonra fiyatın üzerine de hareketli ortalamaları eklemek lazım. Burada da kullandığımız arkadaşlar 9, 20, 50, 100 ve 200 günlük EMA'lardır. Daha doğrusu 100 ve 200 periyotluk diyelim bunlara. Çünkü grafik günlükse bunlar otomatikman günlük olur. Grafik 4 saatlikse bunlar otomatikman 4 saatlik. Ve bunları eklerken de 200 periyotluk EMA'yı açık mavi turkuaz rengiyle 2 kalınlığında, 100 periyotluk EMA'yı zemin renginde düz çizgi olarak 1 kalınlığında, 50 periyotluk EMA'yı zemin renginde kesik kesik, 20 periyotluk EMA'yı zemin renginde nokta nokta ve 9 periyotluk EMA'yı da mavi renkte çizgi nokta şeklinde gösterebilirsiniz. Bundan sonra da tabi göstergeleri eklememiz lazım. Mesela RSI. 14 periyotluk RSI standart genel kullanımdır. Ben 14 ve 28 periyotluk RSI'ları aynı pencerede üst üste kullanırım. İleride göreceksiniz. Ve arkadaşlar RSI'nin aşırı alım aşırı satım bölgeleri 30 ve 70. Bunlar grafikte bir defa ayarlarken, ilk defa çizerken ayarlarsanız ondan sonra sürekli olarak bir RSI çizdiğinizde otomatikman eklenir. Ve arzu ettiğiniz diğer göstergeleri de ekleyebilirsiniz. Biraz önce ilk grafiği çizerken hatırlarsanız her şeyi haftalık grafikte çizdik. Ondan sonra arkadaşlar grafiği bitirdikten sonra haftalık grafiği haftalık olarak bir kere kaydedin. Bu grafiği çizmek sizin en az 3-5 dakikanız alır. Bazen arkadaşlar yaptığınız bir yanlış işlemden dolayı grafiği silebiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O zaman aynı grafiğin hem haftalığı hem günlüğü elinizin altında olursa
Günlüğü kaybettiyseniz haftalıktan yeniden bir günlük üretmek sizin 1-2 saniyenizi alır. Ve haftalık grafik çizmesi bittikten sonra günlüğü alıyoruz. Günlükte destek dirençlerin yerlerini düzeltiyoruz. İnce ayar yapıyoruz. Ve günlükte de yaparken bazen eğer karar veremezsek bir periyot daha düşürüp 4 saatliğe geçirip son ayarı yapabiliriz. Evet, grafik çiziminde ipuçlarıyla devam edelim arkadaşlar. Bazen günlük grafikte destek ve dirençlerin nereden geçeceği arkadaşlar net olarak görülemez. Burada kararsızlığa düşersiniz. Bu durumda grafiğin periyodunu düşürmek destek direncin doğru yerini bulmada size yardımcı olur. Bakın mesela şurada bir Dogecoin günlük grafikte gördüğünüz gibi 19,5, 25, 30 ve 40,8'de şu bölgede yatay destek dirençleri var arkadaşlar. Bakın bu grafiği 4 saatliğe aldığımız zaman 19 değil 17,5'tan geçtiği görülüyor. Ve alttan ikincisinin 30 sentte olduğu, üçüncünün 42 sentte olduğu çok net bir şekilde, hatta dördüncünün de 54,5 sentte olduğu görülüyor. Dönüp baktığımızda bakın günlük grafiğe bakınca bu 19,5, 25, 30,1, 40,8 ve 56 sentlerden geçerken seanslık grafiği aldığımızda daha doğru yerlerini daha hassas olarak koyabiliriz. Arkadaşlar grafik çizmenin bir diğer püf noktası destek ve dirençleri fitillerden geçirerek çizmeyin. Bakın burada fitillerden geçirirseniz bu destek daha aşağıda oluşur. Gövdeler, asıl olan gövdelerdir arkadaşlar. Tabii bu her zaman gövdeden çizilecek demek değildir. Ama ne zaman nerede çizeceğinizi belirlemek, öğrenmek zaman alacaktır. Şimdilik bütün destek ve dirençleriniz mumların gövdelerine temas etsin. Bir yönde birden çok yükseliş kanal desteği ve direnci olabilir arkadaşlar. Bakın mesela şurada Ereğli demir çelik grafiğinde bakın 1, 2, hatta şu arada mesela 3. Aynı şeyi burada da diyebiliriz. Burada da diyebiliriz. Dolayısıyla üçünü de çizmek lazım. Bunların güçleri farklıdır arkadaşlar. Tabii ki destek ve direncin gücü konusunda göreceğiz. Arkadaşlar destek ve dirençlerin yatayla yaptığı açı da desteğin ve direncin gücünü belirlerken önem arz ediyor. Ama birinci öncelik temas sayısıdır. Dolayısıyla burada baktığımız zaman şu desteğe diyelim ki A desteği, bu desteğe diyelim ki B desteği, A desteğinin yatayla yaptığı açı şurası, B desteğinin yatayla yaptığı açı ise burası. Dolayısıyla B desteği daha dik olduğu için daha zayıf ama temas sayısı çok daha fazla olduğundan B desteği daha kuvvetli. Ama bakın burada B desteği kırılmış, A desteği çalışmış. Arkadaşlar grafiğin üzerinde zemin rengiyle aynı renkte ve nokta nokta çizilmiş. Bakın bir sürü hat görüyorsunuz. Bunların hepsi eski destek ve dirençlerdir. Bunlar ileride arkadaşlar düzeltmenin başlayacağı, ilk satışın geleceği yer olarak önünüze çıkacak. Bunları kırıldıkları zaman grafik üzerinde zemin renginin 1-2 ton açığı veya koyusuyla nokta nokta olarak muhafaza etmeniz isabetli kararlar vermenizi sağlayacaktır. Bakın mesela burada bir yükseliş trendi arkadaşlar. Ve bu yükseliş trendi boyunca yükseliş kanal destekleri bakın 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6 bakın. Hepsi de çizilmiş. Kırılanlar nokta nokta ve geriye doğru gönderilmiş. Arkadaşlar yükseliş kanal desteğini çizerken her zaman bakın
diplerden geçmez. Çünkü şu A ile isimlendirdiğim yükseliş kanal desteği sadece iki noktadan temas ettiği için çok zayıf bir destektir ve her denemede kırılabilir. Ama şuradaki B ile işaretlediğim şu destek çok sağlam bir yükseliş kanal desteğidir. Bakın kaç noktadan temas var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 noktadan temas var arkadaşlar. Dolayısıyla doğru destek budur. Eğer desteği bu olarak çizdiyseniz teknik analizde biraz daha fazla pratik yapmanız gerektiğini bilin. Aynı şey arkadaşlar düşüş kanal dirençleri için de geçerlidir. Bakın burada bir tepe ve bir düşüş var. Düşüş kanal direncini eğer böyle çizdiyseniz bu yanlıştır. Çünkü bakın yatay geçerken bile kırılır bu. Doğru düşüş kanal direnci şudur. Bunun kırılması en tepeden çizilen düşüş kanal direncinin kırılmasından daha sonra gerçekleşir.